kokteyl yapmayacağız ama şişeler buralarda dursun ve göstermek istiyorum sizlere. Ben bu baharatlı romu almışım. Malzemelerimiz şeker. Bunun hepsini atmayacağız ama aslında bayağı bir şeker atmamızı istiyorlar. Ben şöyle yarım kap diyebileceğimiz bir kahve fincanı kadar atıyorum. Şekeri böyle koyalım. Onun dışında tabii ki de yıldız anason. Bir tanesi yeterli. Zaten bir tanesi fazlasıyla aroma verecektir. 2 tane karanfil. 2 karanfil atıyoruz. 2 karanfilimizin dışında bir çubuk tarçın. Tarçın çubuğu. Kesinlikle toz tarçın değil, tarçın çubuğu olması gerekiyor. Onun dışında bütün halde karabiberlerimiz. Bu karabiberlerden de 4 tane atıyoruz. Daha fazla atmayın. Bakalım. Birazdan hapşıracağım galiba, çok kokusu geliyor. Bayağı da severim bu arada. Her neyse 3 tane aldım. Sonuncusunu da umarım alabilirim. Evet. Bir tane daha. 4 tane karabiber topu. Burada bir limonumuz var. Normalde bu arada portakalınız varsa veya herhangi bir narenciyeğiniz varsa onun kabuğuyla da olur. Bir tane şerit halinde bir kabuk kesiyoruz. Ben limon çok sevdiğim için limon tercih edeceğim. Mis gibi kokuyor gerçekten. Bir de bunu atıyoruz. Son olarak da su. Şöyle bir fincan kadar su yeterli olacaktır. Şöyle malzemelerimize bir daha bakalım. Bir çubuk tarçın, 4 top karabiber, 4 karabiber topu, bir tane yıldız anason, bir şerit narenciye kabuğu ve şeker. Size az önce gösterdiğim miktar kadar. Tabii daha çok seviyorsanız aslında gösterdiğim kahve fincanı kadar da olur. Bu bütün malzemeleri ocağa aldıktan sonra kaynayana kadar orta ateşte bekletiyoruz. Kaynadıktan sonra ise en düşük, en kısık ateşe alıp 5 dakika beklettikten sonra şurubumuz hazır. Şekerin çözülmesi gerekiyor kısacası. 5 dakika kaynadıktan sonra, daha doğrusu 5 dakika kaynadıktan sonra bir de 5 dakika kısık ateşte bekledikten sonra artık ocaktan alıyoruz ve soğumak için bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi şeker erimiş, renk de koyulaşmış ve mükemmel bir koku geliyor. Burada da başka şişe. Bu şişenin içine doldurmak istiyorum ama bakalım. Başarılı gidiyor sanki. Şunu şuradan alalım ama bunu istemeyiz. Ve anasonlu şurubumuz, daha doğrusu anason şurubumuz kokteyller için kullanmak üzere hazır. Aslında soğuması için öncelikle tencerede bırakmanız daha doğru olacaktır. Ama ben birazcık da bu şişeye doldurup doldurmayacağıma bakmak istedim. O yüzden buraya doldurdum ve burada soğuyacak. Gerçekten de çok güzel kokuyor. Kalan şurubu da bir başka şişeye koymak istiyorum. Yine umarım dökmeden halledebilirim. Çünkü oldukça fazla olmuş. Bu arada aklınızda bulunsun. Bu evde yaptığınız anason şurubunu ya da anasonlu şurubu 1 aya kadar muhafaza edebilirsiniz ve hiçbir şey olmayacaktır. İsterseniz yani eğer ki eviniz çok sıcaksa dolapta muhafaza edebilirsiniz. Ama eğer ki eviniz serinse dışarıda da kalabilir. Hiçbir sorun olmayacaktır. Ve umarım ki akşamda da kokteylleri yapabilirim. Hatta belki de yarın sabah bile yapabilirim. Çünkü kahveli kokteyllere de bu anason şurubu, ayrıca da baharatlı rom çok güzel gidiyor.